Theofania Tsironi. Yes. Thank you. Good morning, I'm Theofania Tsironi. I'm a chemical engineer, and my PhD focused on bream filler processing in order to extend the shelf life. Günaydın, benim adım Theofania Tsironi. Ben kimya mühendisiyim ve doktoramı çipuranın fileto işlemi üzerine yaptım. My presentation slides are in Turkish thanks to my colleague Dr. Theofania Tsironi, who did the translation. Benim tercümelerim, sunumum Türkçe olacak. Arkadaşıma teşekkür ederim. Tercümeleri yaptı benim için. So, we all know that the consumer all over the world demand food of extra high quality and standards. Dünyadaki tüm tüketicilerin çok yüksek oranda gıda kalitesine ve standartlara önem verdiğini biliyoruz. Quality is a dynamic state that moves to reduced levels during the distribution and storage. Kalite çok dinamik bir kavramdır ve ürünün raftaki ve işlenmesindeki standartlarını belirler. That's why a large amount of fish is lost due to expiring best before date. Bu nedenle de birçok balık süresi dolduğundan ziyan oluyor. And this is of course a major problem, especially for products like the bream and seabass, which are products of high commercial value. Ve bu nedenle özellikle ticari değeri yüksek olan çipura ve levrek balıklarda bu çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Consumers demand always fresh products, but we all know that the cost of freezing and frozen storage is increased. Tabii ki tüketici daima taze balık ister, ancak balığın dondurulmasının ve donmuş halde bulundurulmasının çok yüksek maliyetlere bağlı olduğunu biliyoruz. Extending the shelf life will not Real bozulmadan kaynaklandığını anlatmıştı. that leads to changes of the sensory characteristics. Ve bu balığın görünüm ve kendi dokusundaki bozuklukları oluşturur. For this reason, there are many processes that they try to extend the shelf life of these products. Many of them are traditional processing, and there are new novel technologies that may help us to further extend the shelf life. Bu nedenle bunu önlemek için balığın raf ömrünü uzatacak geleneksel yöntemlerin yanı sıra bazı geliştirilmiş ve yeni teknolojiler içeren yöntemler de burada şu anda konuşacağız. During this course, we will show you we will describe you some new techniques like a modified atmosphere packaging and osmotic treatment that extend the shelf life of fillet-based products. We'll introduce you a novel technology which is high hydrostatic pressure technique. We'll describe you the general methodology for shelf life testing and what is the importance of this technique for shelf life monitoring and controlling in the chill chain. And we'll show you how we can manage cold chain using time temperature integrators. Bu sunumumuzda size minimum işleme yöntemleri olarak modifiye atmosfer paketleme, ozmotik kurutma, yüksek basınç uygulaması, raf ömrü modellemesi, metodoloji, soğuk zincir, zaman sıcaklık indikatörleri gibi konuları işleyeceğiz. We all know that bream and seabass are species with desired characteristics, and after processing, these characteristics need to regain. Çipura ve levreğin bazı tavsiyeken özellikleri sahip olduğunu ve işlemden sonra da bu özelliklerin elde edilmesine kalmasını tercih ettiğimizi biliyoruz. Modified atmosphere packaging is a technique during which we remove the atmospheric air from the package and we add another gas mixture such as carbon dioxide. Modifiye atmosfer ambalajlamada balığın içinde bulunduğu oksijen ortamını değiştirerek içinde daha çok karbondioksit içeren bir gaz paketin içine gaz zevk etmektir.
the decrease of oxygen in the package leads in a decrease of aerobic microorganisms growth. Ambalajın içindeki oksijenin oranının düşürülmesi, içindeki bakterilerin de azalmasına neden olacaktır. Osmotic dehydration is a technique that consists of an immersion of the fillet in an osmotic solution, a solution of a carbohydrate and water. Ozmotik dehidrasyon ise filetonun ozmotik bir sıvının içine daldırılmasına içerir. During the osmotic dehydration, an amount of water moves from the product in the osmotic solution and a small amount of solute moves from the solution in the product. Bu çözelti içine konulan filetinin bir kısım su içinden çıkarak sıvıya karışır ve bir kısım da çözelti içindeki su da ürünün içine geçer. By reducing in a small scale the amount of water in the product, we can decrease the growth of microorganisms. Ürünün içindeki suyun azalmasına neden olarak, içindeki suyu çekilerek, içindeki mikroorganizmaların da azalmasına ve gerilemesine neden olur. If we further want to extend the shelf life by reducing the microbial growth, we can also use some antimicrobial agents. Eğer raf ömrünü uzatmak için antimikrobiyal mikropların azalmasını hedefliyorsak, antimikrobiyal ajanları kullanmamız gerekir. We can choose between different antimicrobial agents. Some of them are natural antimicrobials and there are also commercial agents. Antimikrobiyal ajan olarak hem doğal ürünleri kullanabiliriz hem de kimyasal bazı katkıları kullanabiliriz. Another way to increase the shelf life is by storing the fish at sub-zero temperatures but not frozen temperatures. Raf ömrünü balığın raf ömrünü uzatmanın bir diğer yolu da balığı çok düşük derecelerde tutmaktır. Ancak donma derecesinde değil, sıfırın hemen altında birkaç derecede tutmaktır. This may be -2 or -3 degrees C, where the product starts freezing, but it's not frozen. -2, -3 gibi değerlerde balık donmaz, donmaya başlar ancak donuk pozisyonda değildir. And as sometimes frozen storage can lead in ice forming and recrystallization. Bazı durumlarda bu donma işlemi kristalizasyona neden olabilir. Recent studies investigate the use of some cryoprotective agents. Bazı araştırmalar şu anda bunu engelleyecek işlemler bulma yolunda gitmektedir. Mainly for minced products such as surimi-based products. Pardon? Mainly for minced products. Minced. Sorry. Özellikle küçük bölünmüş parçalarda kristalizasyon önlenmeye çalışılmaktadır. Like surimi. Like surimi. Surimi is like a paste where you put. They sell sometimes crab surimi or something like that. Like a paste. They take a form and they color it with like orange, and you see it and it looks like crab, but it's fish inside. Bazı It's a product, surimi. Surimi denen ürünlerde balığı kabuklular yani istakoz şeklinde sokup satabilirsiniz. Ancak bunun içindeki malzeme kabuklu ürünler değil, balığın kendisidir. In order to have processed products that are freeze-like, which remain the fresh characteristics. Bazı ürünlerin taze kalmasını veya taze görünümlü olmasını isteriz. We apply some minimal techniques, many of them together, or 2 or 3 techniques at the same time, but in a low level. Bunun için 2-3 teknolojiyi alçak seviyede, düşük düzeyde uygulayabiliriz. And this forms some hurdles that microorganisms are unable to overcome and grow. Bu da bazı mikroorganizmaların büyümesini ve yetişmesini engeller. During a new product development, using some new techniques, we need to fully understand the quality changes of the product during storage. Yeni teknolojileri uygulamak için ürünün raf süresindeki, ömründeki değişiklikleri çok iyi irdelememiz lazım.
will describe you very briefly the general methodology for self-life study and modeling. Raf ömrüyle ilgili bazı çok temel bilgileri size burada aktarmak istiyorum. In general, when we study the self-life of a product, we try to find a quality indicator that best describes the quality changes. Bir ürünün raf ömrünü incelediğimizde gıda kalitesi ve raf ömründe bozulma yol açan bir endeksi ilk önce belirleriz. We apply some somehow complex equations. Burada bazı komplike denklemlerimiz var. And we apply a procedure by testing. We select the storage conditions, the packets, depending on the specific product and the requirements. Hangi ürünü test ediyorsak ve hangi ürünü inceliyorsak onun tatmaya varan araştırmaları yapmak zorundayız. Tadına bakmayı da içeren. We implement experiments in several conditions. Değişik şartlardaki ürünleri test ederiz. And we try to describe the temperature dependence of the product. Ürünün ısıya bağlılığını, reaksiyon bağlılığını test ederiz. This is an equation that is usually applied by the researchers. The most common equation that you may have seen is Q10 value. Burada en çok testlerde en çok kullanılan gıda bozulma reaksiyon hızının sıcaklığını gösteren denklemi görüyorsunuz. Which describes the line is moved. Bu çizginin yukarı çıkması lazım. Bu noktaların üzerinden geçmesi lazım. Which describes, which tells you what's the difference in the shelf life if the storage temperature is increased by 10 degrees C. Bu test bize raf ömrünün o artan ortam sıcaklığıyla, yükselen ortam sıcaklığıyla nasıl hangi oranda değiştiğini gösteriyor. Or you may have seen the half-life temperature value, which is the increase in temperature that leads in half shelf life than the recommended conditions. Ortam sıcaklığının yükselmesi raf ömrünün yarıya kadar düşmesine neden olabilir. As a case study for the determination of shelf life, we'll show you very briefly an example with frozen shrimp. Bunun bir örneğini, biraz evvel konuştuğumuz testlerin bir örneğini dondurulmuş karides raf ömründe görmek isteriz. First of all, we try to find the equality indices that in the best way describe the quality deterioration of shrimp. İlk önce karidesteki kalite bozulmasının nereden kaynaklandığını saptamak istiyoruz. We select the storage conditions, the packaging, and the temperature conditions that the samples will be stored. İlk önce ambalaj malzemesini ve depolandığı ortam sıcaklığını burada incelemek istiyoruz. We carry out the experiment Deneyleri yapıyoruz. and collect all the data. Tüm verileri topluyoruz. And after this, all these complex equations Ve bunları değerlendirdikten sonra for TBPL, let's say for TBPL value and sensory acceptability, ve bütün bu değerlendirmeleri burada göz önünde bulunuyoruz. we have some values that in this case we have a TBPL value, the total volatile basic nitrogen value that can be regarded as the limit of acceptability for the shelf life estimation. Buradaki bozulma hız sabitlerinin raf ömründeki kabul edilebilirlik limitlere dayandığını tespit ediyoruz. And by using these mathematical equations that we develop, Bu deneylerde de burada geliştirdiğimiz matematik denklemlerini kullanıyoruz. we can calculate the shelf life at any temperature we need to know. Bu eksi 18 bu örneğin bu değerdeki raf ömrünün ne olduğunu çok iyi hesap edebiliyoruz. Here we have tested the experiments at minus 5, minus 8, minus 12, minus 15 degrees C, but we can calculate the shelf life at minus 18 or any other temperature. Eksi 5, eksi 8, 12 ve eksi 15'te yaptığımız deneylerden yola çıkarak eksi 18'deki değerlerin ne olabileceğini tam olarak saptayabiliyoruz. What is important is like not
the way that they arrive, because it's very highly specialized, the mathematical modeling, but the modeling allows predictive. First of all, they set a value, the limit is very important, and then they have a curve where whatever your conditions are, you can predict. If you put that temperature, you have so many days of shelf life. This is critical in your sales of frozen products. Buradaki hesaplamalarda önemli olan hesaplama yöntemi değil, çünkü onlar zaten özür dilerim, çok yüksek düzeyde yapılan hesaplamalar ve akademik hesaplamalar. Ancak burada önemli olan burada modelleri oluşturarak bu modellemeler sonucunda raf ömürlerinin hangi ısılarda, hangi şartlarda ne olabileceğini tam olarak öngörebilmektir. So what we produce all these mathematical equations, all these parameters are known after the first experiment. Bu bütün parametreler, matematiksel parametreler deneylerden sonra ortaya çıkar ve test edilerek doğruluğu kanıtlanır. And we can calculate the DSL, which is the shelf life. Bu şekilde DSL yani raf ömrünü tam olarak For any saptayabiliyoruz. storage temperature, all these other values are known. Ve diğer bilinen The reality check. bu matematik modellemelerin şimdi diğer örneklerde nasıl kullanılabildiğini göreceğiz. This is an example for a bream and Seabass fillet, frozen again for this experiment. Bu örnek dondurulmuş çipora ve dondurulmuş levrekte nasıl uygulandığını bize gösterecek. We follow the same procedure and Aynen. get all these curves. Aynı yöntemleri uyguluyoruz, aynı grafikler çıkıyor. Can you go back, please? Can you just mention the parameters you measure? It's the same parameter extreme because it's a frozen product. It's a DVBN value. It's an instrumentally measured color and texture with a colorimeter and texture analyzer. Buradaki parametreler donmuş ürünlerdeki parametrelerle aynıdır. We monitor the microbial quality of the product by measuring total viable count. Burada ölçümler yaparak balığın mikrobiyolojik yapısını belirleriz. Of course, sensory evaluation by a trained panel, taste panel. Bu tabii ki bir sensörel bir ölçüm oluyor. And if it's of relevance due to high lipid levels, in some situations we have lipid oxidation analysis. Bazı durumlarda lipid oksidasyon analizleri yapmamızla gerekiyor. So in this case, we had the color change was a good quality index. Burada renk değişimi bize iyi bir kalite endeksi oluşturdu. And TVBN value. Ve raf ömrüyle ilgili değerler. And we have the shelf life at any required storage temperature. Ve gereken raf ömrünün gereken ısılarda nasıl değiştiğini burada görebildik. Which means that you see that in -18, fillets can stay for 2 years in the frozen fillets with good quality. Buradaki örnekte iyi kalite filetonun -18'de dondurulmuş ortamda 2 yıla kadar bir süre için muhafaza edileceğini görüyoruz. We all know that the legislation says about 1 year. Ancak yasalar sadece 1 senelik ömrünü izin veriyor. But we all know that the actual temperature is not usually not -18 degrees Celsius. Ama aynı zamanda gerçek değerlerin hiçbir zaman %18 olmadığında orada saptanıyor. That's why 1 year is completely safe. Onun için kabul edilen azami değer 1 senedir. So let's use these mathematical equations in the real conditions. Şimdi soğuk zincirde matematiksel model kullanısına bakacağız. We have a scenario, time temperature scenario from production to consumption. Burada üretimden tüketime kadar bir ısı değişikliği senaryosu gerçekleştirdik. We use all these mathematical equations. Burada bütün genel denklemleri, matematiksel denklemleri kullanıyoruz. And we calculate the remaining shelf life Ve kalan raf ömrünü burada hesaplıyoruz. at the end of each stage. Her aşamanın sonunda bunu hesaplıyoruz.
which means if I take the fish after the end of the second stage, balığı ikinci aşamanın sonunda aldığımda what is the remaining shelf life? The shelf life of the product if I store it to a certain temperature after that. Kalan raf ömrü 3. evredeki ısı değişikliğine göre ne olurdu? So we see that this scenario was 115 days in total. Birinci senaryo toplam 115 gün kapsadı. For sea bream, we had the initial shelf life at recommended temperature 415 days. Levrekte bu senaryoya göre raf ömrü 415 gün olarak belirleniyor. So I buy a product which I know that has a remaining shelf life of 265 days. Böylece ürünü aldığımda daha hala 265 günlük bir raf ömrü kaldığını bilebiliyorum. If it was stored at recommended temperature. Tabii tavsiye edilen ısıda depolanması. But it was not. Ama öyle değil. And the remaining shelf life was 63. Ve dolayısıyla ısı farkından dolayı kalan raf ömrü 63 gün. Of course, this was a terrible scenario, but we have to test that it works. Bu korkunç bir senaryo tabii ama bunu da yapmamız lazım çalıştığını görmek için. And the same for Sibas, which was 83 days. Levrek için de aynısını yaptık ve sonuçta ısı farkından dolayı kalan raf ömrü 83 gün. So, in principle, it's like you have technologies to have fillets frozen for 2 years. The legislation cuts it down to 1 year, but due to the way we handle the packages around, moving from one step of the value chain to another, we reduce our capacity, our shelf life to a lot, let's say from 265 days, it goes down to 63. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar elimizde filetoyu 2 sene dayandırabilecek kadar teknolojilere sahip olsak da bu bir kere yasal prosedürlerden dolayı ancak 1 seneye iniyor. Bu 1 senede balığın nakli esnasında soğuk zincirinin kırılması ve değişmesi tam bir şekilde elden geçirememesinden dolayı gördüğünüz gibi 60-80 gün gibi sınırlara düşüyor. Now we see the same methodology for chilled fillets, modified atmosphere packaged fillets. Şimdi modifiye atmosfer paketleme örneğini başka bir şekilde inceleyeceğiz. In order to fully understand the quality changes during storage, we test all the relevant storage conditions. Bunu test edebilmek için tüm söz konusu depolama yöntemlerini incelememiz lazım. Including packaging conditions and temperature conditions. Hem ambalajlama açısından hem de değişen ısı değerleri açısından. We have all the special equipment to do this and to measure all these indices. Hem bunu yapmak için hem de ölçmek için farklı teknolojik aletlere ihtiyacımız var. In this case, the main parameters, quality indicators are microbiological. Bu konudaki en önemli parametreler mikrobiyolojik parametreler. And by extensive experiments, we have similar mathematical models. Yine denklemler sonucunda matematik modellemeler yapabildik. This mathematical model is more complex because it combines both storage temperature and carbon dioxide level in the package. Bu biraz daha komplike bir denklem çünkü hem içindeki karbondioksit oranını hem de değişik depolama şartlarını bir araya getiriyor. This is a complete mathematical model, and by using this, we can calculate the shelf life of the fillet at any storage temperature and at any CO2 level in the package. Bu yöntem matematiksel denklem sonucunda filetonun raf ömrünü hem karbondioksit oranı olarak hem de çevre ısısı ortamı olarak tam olarak hesaplayabiliyoruz. We all can understand that the higher the CO2 concentration in the package, the higher the shelf life. Ambalajın içindeki karbondioksit oranı ne kadar yüksekse raf ömrü de o kadar yüksek olur. But
But of course, this is not always what we need because the higher CO2 concentration means higher cost. Ama tabii ki bu her zaman böyle değil. Çünkü daha yüksek karbondioksit oranı daha yüksek masraf demek. And sometimes it affects the taste of the fillet. Bazen filetonun tadına da olumsuz etki yapabilir. One question. What is the more acceptable CO2 level? En uygun karbondioksit oranı nedir? Currently, we are using ourselves 50%. Yaklaşık %50. I think that we could probably, without affecting color and taste vastly, I think we could grind maybe at 60, 65. But to be cautious, we maintain 50 because it's enough. 65%. Aslında %60-65'e kadar, %60-65'e kadar karbondioksit oranı kabul edilebilir bir oran. Balığın tadı ve rengi değişmiyor ancak daha garanti olsun diye biz %50'yi geçmemeye çalışıyoruz. So to get a conclusion out of that, we are talking about a fillet in map fillet of 60%, let's say 50%. In 0 degrees gives 23 days. Bu örneklemede %50 karbondioksit oranının 0 derecede, Celsius 0 derecede 23 gün gibi bir raf örneği. But in 5 degrees, which is the fridges, the best case of the fridge in our homes, is 10 days. Ancak bizim evlerimizde kullandığımız buzdolaplarında ısı yaklaşık 5 derece olduğunda bu ömür tabii 10 güne düşüyor. It is very important to know the behavior of our product up until the final consumer, because we guarantee a product and we have to be safe. How many days we guarantee the product? Bu nedenle bir ürünü aldığımızda onun saklama ortamı, saklama koşullarının ne olduğunu o ürünün bozulmaması için bilmek zorundayız. This is just to show you all these values illustrated in a curve. Bunu diyagramda raf ömrü tahminlerini görebilirsiniz. Diyagramda görmüşüm. The lines are the values by the experiments that were carried out. Çizgiler yapılan deneyleri gösteriyor. And the dots represent the predicted values by the mathematical models. Noktalı çizgiler ise matematik denklemleri sonucunda ortaya çıkan değerleri gösteriyor. Okay. And of course, we all know that the storage temperature in the wholesale chain is never stable. Maalesef depolanma esnasında ısının hiçbir zaman tam olarak aynı kalmadığını biliyoruz. Just to show that these mathematical models can satisfactorily predict the shelf life at variable conditions. Bu matematik denklemleri bize değişken ortam ısıları nezdinde ürünün nasıl depolama ömrünün arttığını ve azaldığını gösteriyor. So we can conclude that modified atmosphere packaging can extend the shelf life of sea-bream fillets. Sonuç olarak modifiye atmosfer paketlemenin çipuranın raf ömrünü uzattığını söyleyebiliriz. And the developed mathematical models can predict the quality changes at the real chain. Gelişmiş matematik denklemler bize bu sonuçların neye bağlı olarak değiştiğini gösteriyor. So if we know the time and temperature during the whole distribution and storage of our product, eğer ürünümüzün dağıtım ve ürün depolama esnasındaki ısı değişikliklerini tam olarak biliyorsak bunu da belirleyebiliriz. we can apply at all these stages these mathematical models. Bunu bildiğimiz takdirde bu biraz evvel gördüğümüz matematik denklemleri tam olarak uygulayabiliriz. And have reliable predictions of our shelf life without carrying out all these experiments again and again. Bu matematik denklemlerin ne kadar güvenilir sonuçlar verdiğini hesaplayabilmek için de sürekli olarak testler yapıyoruz. One comment. This type of modeling can help you when you want to make a deal with a supermarket chain in France, and you can predict the chill chain, how the temperature is changing in this system that you want from here, from the farm, let's say, to the packaging station, to the wholesaler, to the truck, to the different distributors,
if you have the scenario extrapolated and measured, the mathematical modeling allows you to prove to your final consumer, customer, whatever, to the supermarket, that you have a traceability capacity and a modeling capacity that predicts the quality of your final product. Tüm bu gördüğümüz modelleme ve matematik denklem çalışmalarının ve pratikte çok önemli bir değeri var. Örneğin Fransa'ya bir ihracat gerçekleştirmek istiyorsanız, bütün ürününüzün hasatından, nakliyesinden, depolanmasından, oraya ulaşması ve çıkmasına kadar soğuk zincirin değerleri, bu matematik denklemleri verdiğinizde karşı taraf tüketici için gerekli bütün bilgileri, tahminleri yapabiliyor ve onların bu ürünü ne kadar sürede, ne kadar raf ömrüyle kullanabileceğini de önceden tahmin edebiliyorsunuz. So now we will see what's the effect of osmotic treatment on the fillet of the bream fillet. Şimdi çipura filetosunda ozmotik kurutmanın ne gibi sonuçlara neden olduğunu göreceğiz. And the combination with modified atmosphere packaging to further increase the shelf life. Ve aynı zamanda modifiye atmosferik paketleme ile birlikte uygulamanın ne gibi sonuçlara yol açtığını göreceğiz. In order to select the processing conditions, preliminary experiments are carried out. Daha evvel yaptığımız denklemlerde çalışmalar, testlerden buradan esinleniyoruz. Using special osmotic solutions and solutes and monitoring the whole process. Burada farklı ozmotik sıvılar kullanarak sonuçlara ulaşıyoruz. And carrying out all these experiments with shelf-life testing at several conditions. Değişik şartlarda gene raf ömrünü belirlemek için testler yapıyoruz. Okay. Packaging in different conditions. Actually, we observed the same as Mr. Haley said before, that the 50% CO2 was the optimum conditions. Biz de Mr. Haley'in daha evvel söylediği gibi en ideal ortamın %50 karbondioksit ile ambalajlamada yapıldığını inanıyoruz. That's why this is the case study. This is reported in all the case studies that I will show you later. Daha sonra da göstereceğim tüm analizlerde ve incelemelerde bu oranın doğru olduğuna kanaat getirdik. And also in this case, we have microbial spoilage, which is the main reason of quality deterioration. Kalitenin bozulmasında en önemli etken olan mikrobiyal gelişmeyi de burada inceledik. And we calculate the shelf life of control, which is untreated samples and osmotic pre-treated samples at the end storage temperature. Burada raf ömründe ozmotik işlemden geçmiş ve geçmemiş ürünleri karşılaştırarak belirli neticelere ulaşmaya çalıştık. So by osmotic pre-treatment, we can have about 3 to 4 days extension the iced storage. Ozmotik işlenmiş ürünlerde 3-4 güne kadar bir raf ömrü artışı tespit ettik. And by combining with MAP, we can further increase the shelf life. Modifiye atmosferik paketleme ile beraber kombine ettiğimizde ise raf ömrünün daha da uzadığına tanık olduk. So in this case, we have two hurdles for microbial growth. Bu durumda mikrobiyolojik gelişme için iki engel oluşturmuş olduk. We have slightly water removal and higher CO2 concentration. Hem içindeki suyun emilmesi hem de daha yüksek karbondioksit konsantrasyonları açısından. And we developed the mathematical models for the calculation of shelf life at any conditions. Bu şartlardaki raf ömrünün uzatılması için yine matematiksel denklemler oluşturuldu. Just to, I went back to your presentation. It was 23 only MAP, Yes. and 50, and you went to 37 Yes. with At osmotic storage. and MAP. Because you have two hurdles for Pseudomonas to grow. Pseudomonas must overcome two hurdles. Yes, understand. Reduce the oxygen and reduce water. So it means that your package, if you just put it in MAP with 50% CO2, lasts for 23
days, whatever, as it was. And if you put also osmotic pre-treatment, you extend another 10-12 days. İki yöntem var burada raf ömrünü uzatacak. Birincisi modifiye ambalajlama paketiyle raf ömrünü 23 güne çıkarabiliyorsunuz. Osmotik işlemi de eklediğinizde bir 10 gün daha raf ömrü uzamış oluyor. Yes, that's true. So we can combine all these techniques in order to have the required shelf-life extension. If we know that our product will be consumed in 10 or 15 days, we don't have to use all these techniques together. Ürünümüzün eğer 10 gün içerisinde tüketileceğini biliyorsak, tabii ki bu teknolojileri uygulamaya gerek yoktur. Ancak bu iki teknolojiyi uyguladığımızda 15 güne kadar uzatabiliyoruz ürünleri. But sometimes we really need extended shelf-life. It depends on the amount of our raw material. Bazen bu ürünün raf ömrünü uzatmak stoklar açısından da gerekli olabilir. So maybe sometimes we may want to produce a marinated product, which has a longer shelf life. Marine ürünlerin raf ömrü daha uzun olduğu için onları da tercih edebiliyoruz. And in this case, we can combine the osmotic hydration and the use of some spices or antimicrobials. Bu osmotik işlemde de bazı baharatları da ekleyebiliyoruz. That's why we'll describe you now the effect of the use of antimicrobial agents in the osmotic solution as a model system. Bir modelleme olarak antimikrobiyal ajanlarıyla osmotik kurutmayı da birleştirebiliyoruz. Different antimicrobials were tested so as to study the different effect of these on the final product. Son ürün üzerindeki etkilerini görebilmek için çok farklı mikrobiyolojik mikrop bakterilerle de çalıştık. And by combining all the results, tüm verileri birleştirdiğimizde, karşılaştırdığımızda we calculate the shelf life of Gilgit bream feed, osmotic pre-treated, with and without antimicrobials. Osmotik kurutmaya tabi bırakılmış çipura filetolarının burada raf ömrünü görebilirsiniz. We develop the relevant mathematical models. Değişik denklemler oluşturduk bunun için. And we concluded that the use of antimicrobials further extended the shelf life of the product. Antimikrobiyal ajanların kullanımının raf ömrünü daha da arttırdığını burada tespit etmiş olduk. Some of them, like carvacrol, with the main component of oregano. Bazıları kekik bazında çok yüksek raf ömrüne ulaştılar. Affected the taste of the fillet. Tabii bu kekik aynı zamanda filetonun tadını da etkiledi. But this would not be a problem if you wanted to produce a spiced product or a marinated product or a ready-to-cook product. Bu pişirmeye hazır veya marine edilmiş bir ürün sunduğunuzda bu tabii olumsuz bir faktör değil. Now, if we want to even further extend the shelf life, we can combine three techniques. Üç unsuru burada bir araya getirebiliriz. In this case, this is osmotic hydration with antimicrobials and modified atmosphere packaging. Bu da osmotik kurutma, MAP ve antimikrobiyal ajanların bir araya getirilmesidir. In order to study this, this requires more complex experiments and many analyses. Bunların bir araya getirilmesindeki çıkan etkileri ortaya çıkartmak için çok daha komplike ve uzun süren analizler gerekmektedir. And all these microbial growth curves. Ve tüm bu gördüğünüz mikrobiyal analiz grafikleri var. And by developing the mathematical models, we saw that this even extended further the shelf life of the films. Bütün bu matematiksel denklemleri değerlendirdiğimizde bu bileşimin raf ömrünü daha da arttırdığını tespit ettik. And the models can be used also in this case at variable conditions. Gene bu modelleme değişik ortam şartlarına uygulanabilir. Which usually occur in the chill chain, these fluctuations. Bu değerlendirmeleri de bu denklemleri alabiliyoruz. And of course, all these techniques are not only used in Mediterranean species. Similar experiments have been carried out on tuna
samples. Tabii ki bu modellemeler ve çalışmalar sadece çipura ve levrekle sınırlı değildir. Ton balığı gibi ürün balıklarla da kullanılır. And in this case, the smoke dehydration and the antimicrobials extended impressively the shelf life of chill conditions. Burada ozmotik kurutmanın duysal kalite değişim bakımından raf ömrünü nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. So this study resulted in the potential use of smoke dehydration and antimicrobials for extending the shelf life of Mediterranean species and other fish products. Bu araştırma sonucunda taze balık ürünlerinin ticari değerini arttırmak için ozmotik kurutma ve MAP'ın birlikte kullanılmasının en uygun işlem olacağı ortaya çıkmıştır. And modified atmosphere packaging had an additional effect on the shelf life of the product. Ve modifiye ambalajlama paketinin de daha da raf ömrünü daha da arttırıcı bir etken olduğu ortaya çıkmıştır. The final example of the combined effect of osmotic dehydration with different techniques uses the super chilled storage. Osmotik ön işlemin, kurutma işleminin soğutulmuş çipura fileton, depolanmış çipura fileton raf ömrünü etkilediği görülmüştür modelleme yoluyla. This requires specific experiments and also some alternative osmotic solutes were tested. Bunun için özel analizler yapılmış ve farklı osmotik sıvılar denenmiştir. And the freezing point of the samples was determined. Ürünün donma noktası da burada belirleyici bir faktör olmuştur. In order to fully understand the quality changes during super chilled storage. Burada ürünün tadı da donma noktasıyla ilgili direkt bağlantılıdır. I get through all these complex slides. In this case, different mathematical models were developed here because the mechanism was completely different for super chilled storage compared to chilled, where the spoilage is mainly microbial. Donmuş ürünle soğutulmuş ürün arasındaki farklılıklar olduğundan birçok komplike matematiksel denklemler yapmak zorunda kaldık. Onları geçiyorum. This is the whole process conditions that were tested and the freezing point of the samples. Burada örneklerin değişik donma noktalarında geçirdikleri evrimlerle ilgili araştırmaları görebilirsiniz. Microbial growth, of course, was tested in sensory scores. Mikrobiyal gelişme hızları ve genel duyusal. And we saw that there was a significant shelf life extension by combining osmotic dehydration and super chilled storage. Burada osmotik dehidrasyon ve diğer yöntemle birleştirdiğimizde çıkan sonuçları görüyorsunuz. We saw really a significant effect of temperature between -1 and -3 degrees C. Burada -1 ile -3 arasındaki değer arasındaki ciddi farkları görebilirsiniz. Which makes sense because of the amount of ice in the sample. It's not completely frozen at -3 degrees C, but the low amounts of the crystals that are formed really extend the shelf life and decrease microbial growth. Bunun nedeni %1 ile %3, -1 ile -3 arasındaki farkın ürünün içindeki kristalizasyon farkından dolayı raf ömrünü etkilemesidir. But we need to mention that at -3 degrees C, the product is not frozen. Ancak -3 derecede ürünü donmuş ürün olarak kabul edilmediğine dikkate almanız lazım. By applying all these mathematical equations, Bunlar hep matematik denklemler. we have these line curves for this case. Bu durum için değişik grafikler var. And we conclude that super chilled storage, even alone combined with osmotic dehydration, can further extend the shelf life of fillets. Bu deneyler sonucunda balık ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için ozmotik kurutma ile beraber soğutma işleminin önemli olduğunu ortaya çıkardı. Can I stop? Do you think that super chill
is used in the process? It's already İşlemde bu soğutmanın kullanıldığını düşünüyor musunuz? presently many use in Nordic countries like Iceland and also Norway to protect their fish because it's wild fish with a very short shelf life naturally, and they check that by cooling at -1, -2 degrees, they don't affect the quality of the product, and they win some days for this life, which are essential to market. İzlanda ve Norveç gibi ülkelerde beyaz etli balık ürettiğimiz ülkelerde bu yöntemin raf ömrünü daha da uzattığını, birkaç gün uzattığını tespit ettik ve onun için sık sık kullanılıyor. It affects the quality of the product? Ürünün kalitesini etkiliyor mu? With the return of experience that we had, because we received those super shell products in our factory, I think that it's a very good system, but we have to be very cautious because in theoretical or experience condition, we can have very, very precise system. The real life of the factory. If you say, I want 2.5, -2.5, maybe sometimes you will have -3 or -3.5. And the problem is that at one time we see that this beginning of crystallization, after, okay, it has a good effect on bacterial development, but we have an effect because of the same way that frozen product, when they defrost, they lose water and they have not the same evolution than fresh. Sometimes we have those type of abnormal evolution of product from chill products. Şimdi biz yaptığımız deneylerde ısı tabii ki hep aynı değerde kalmıyordu. -3'ün altındaki değerlerde balığın tadında çok belirgin bir değişme var. Kristalizasyon çünkü devreye giriyor. Ancak %1 ile 3 arasında, yani pardon, -1 ile -3 arasında çok büyük bir tat farklılığı, bir kalite düşüklüğü olmadığına kanaat getirdi. There's also another aspect that fish from the Arctic or from the northern seas, when they are killed, they are taken out from Cold 5, water. 10 degrees Cold. to 0. Our fish come out from 20, 25 degrees. So I don't know whether this technique would add very much to our fish. Because anyway, you have a large lag phase, bacterial lag phase, when you take fish out of 20 degrees and put it into simple ice. Burada bir unsur daha var göz ardı etmemiz gereken. O da Arktik, İskandinav ülkelerinde 0 dereceye dondurulan, indirilen balığın çıktığı suyun yaklaşık 5-10 derece olması. Halbuki bizim sularımızda 0 dereceye dondurulacak balık yaklaşık 20-25 derece su sıcaklığından çıkıyor. Dolayısıyla mikrobiyolojik oluşumların meydana gelmesine de çok daha fazla olanak tanınmış oluyor. It's important for countries like Turkey, which is one day more than a country like Greece, which is the main competitor, because if you use in good conditions and you can monitor super chill, you can preserve your quality characteristics longer, and you can compete with the rest of the people who are closer. And the Greeks probably can compete better with the Spanish, who are closer to the market. Anyway, it's a tool, but you have to use it properly and to avoid crystallization, but keep quality. Burada üretilen balığın pazara uzaklığı çok önemli. Türkiye için bir günlük fark çok önemli. İspanya, Yunanistan gibi ülkelerden daha uzak. Dolayısıyla bu bir günlük fark onun için çok önemli olacaktır pazara ulaşma açısından. Ancak burada çok hassas bir denge var. Hem çok iyi soğutulmuş ancak kristalizasyona neden olmayacak kadar da donmamış bir balıktan bahsediyoruz, ısıdan bahsediyoruz. As you say, it's a tool, and what we live every day in our business is that the key point, and we see it very clearly on their curves, is to have the best control of the temperature and logistic control of the temperature during all the flow of the product, because you see on all the curves
how deep is the impact of any rise of temperature on the product. So supersheet is one of the tools to say, okay, we are sure by this way that we are very close to the zero, which is in some way the optimum. But you have many other systems, sometimes just organization, which gives the same result. The key point is to say how to avoid any elevation of the temperature of the fillet above than 1 or 2 degrees. And if you start lower, you have more secure. Bizim yaşadığımız örneklerde ve deneyimlerde bütün soğuk zincirin devamında ısı sıcaklığının değişikliği, ısılardaki değişikliğin ne kadar önemli olduğunu buradaki grafiklerde de görebilirsiniz. Balığın raf ömrünü uzatmak için veya daha uzun bir raf ömrünü sağlamak için bu ısı değişikliğinin en az asgari düzeyde kalması ve takip edilmesi, her aşamada takip edilmesi çok önemli. It depends, because it all has to do with what you want to do. You may use lower temperatures for the export. When you send products to the, not in the local market, but you export some products to the countries of where the distance does not allow you to have a long shelf life. You cannot send a product from Athens, from Greece to Russia in 3 days, for example, and then this product has a remaining shelf life of 1 or 2 days. Burada tabii hedefiniz çok önemlidir. Balığın, ürünün nereden nereye gideceğini çok iyi hesaplamanız lazım. Örneğin Atina'dan Rusya'ya bir balık ihracı yapıyorsanız ve yol 3 gün sürüyorsa balığın kalan ömrü sadece 2 gün olacaktır. Burada hedefleri çok doğru koymak ve doğru seçim yapmak çok önemli. The last part of your presentation is for data loggers and the use in the chain. So in the frozen chain, she will explain later on the importance of monitoring the temperature in the system from your plant to the final fridge of the consumer, because your product is mishandled many times. Sunumumuzun son kısmında bize bu lojistik zincirde soğuk zincirin ne kadar önemli olduğunu, ürünün çıktığından, hasatından vardığı yere kadar olan ısı dalgalanmalarının ne kadar etkilediğini, olumsuz olarak etkilediğini görebileceğiz. Okay. So let's proceed and let's see something completely different. Forget all about this. We see a brand new technique, which is brand new for fish, for seafood products. This is high hydrostatic pressure. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi unutun, bambaşka bir teknolojiden bahsedeceğiz. Yüksek hidrostatik basınçtan bahsediyoruz. This technique is used mainly for meat-based products. In Greece, the most processed meat producer use this technique for sliced ham or like this product. Bu yöntem Yunanistan'da birçok malzeme için, sadece balık için kullanılmamaktadır. Birçok diğer üründe kullanılmaktadır. Örneğin salam, sosis gibi dilimlenmiş ürünlerde de kullanılmaktadır. This technique can inactivate microorganisms without the use of any additive on the product. Bu yöntem gıdalardaki mikroorganizmaların herhangi bir kimyasal malzeme kullanmaksızın etkisiz hale gelmesini sağlar. And its main advantage is that it retains in a better way the nutritional and sensorial characteristics. Bu yöntemin en önemli özelliği içindeki besin değerinin, gıda içindeki besin değerinin etkilenmemesidir veya çok az miktarda etkilenmesidir. In order to understand what high pressure means, we can imagine that 1000 megapascal pressure, which is a common pressure for this technique. Yüksek hidrostatik basıncın ne olduğunu anlamak için bir grafik gösteriyoruz. Burada 1000 megapaskallık bir basınç söz konusu. Is equivalent to the weight of 2 elephants on 1 quadratic centimeter. Bu da 2 filin yaklaşık 1 santimetre kare üzerinde yarattığı basınca eşdeğerdir. Or even more than the pressure at the deepest ocean. Veya okyanusun en dip noktasındaki basınçla eşdeğerdir. There are 3 components of this technology, depending on what is being processed. This is the pressure, the time of processing, and the temperature. Hangi ürünün yüksek hidrostatik basınca tabi kalacağını
belirleyen 3 etken vardır. Basınç, gereken süre ve sıcaklık. There is a specific machine where the products are loaded, the treatment is implemented, and then the products are moved out of the machine. Malzemenin depoda yüklendiği bir kap, yüksek basınç işlemi ve işlemlerin, ürünlerin boşaltılmasından oluşan 3 aşama burada söz konusudur. This lasts for 2 or 3 minutes, and the cost is less than 20 cents per kilo product. Yaklaşık 2-3 dakika süren bir süreçtir ve kilo başına 20-30 sent gibi bir maliyeti vardır. The only limitation of high pressure processing is the moisture content, because the products that has no moisture are deformed after this treatment. Bu işlemdeki en önemli konu ürünün içindeki nem oranıdır. Çünkü içinde nem barındırmayan ürünler işlem sonunda eğilip bükülürler. But in the case of meat or fish products where the moisture is high, there is no problem with the high pressure application. İçinde yüksek nem oranı olan et ürünlerinde yüksek hidrosistik basıncın bir yan etkisi yoktur. So this can be applied on most products, from prepackaged ready-to-eat or fresh products. Gördüğünüz birçok üründe bu yüksek hidrostatik basınç uygulaması mümkündür. Let's see what high pressure can do with our Kilkensi bream fillet. Şimdi bu yüksek hidrostatik basıncın çipuralarda nasıl etkileyebileceğini rakamını göreceğiz. We have this special machine for the high pressure application. Bu gördüğünüz yüksek hidrostatik basıncın uygulanması için gerekli alettir. And after our test experiments, we saw that we have a significant microbial inactivation after processing. Bu yapılan testler sonucunda mikrobiyal büyümenin nasıl geri gittiğini ve düşük kaldığını görebiliyoruz. It's worth saying that Pseudomonas growth, which is the main spoilage indicator for chilled fish, were completely inactivated. Balığın kalitesini düşüren Pseudomonas'ın burada nasıl en önemli etken olarak azaldığını hep beraber görebiliriz. But this affected significantly the appearance due to protein denaturation. Proteinlerin denaturasyonundan dolayı görünüm ve rengin değiştiğini görebiliriz. This is the fillet after the processing, which is the color changed, it became white and opaque, like a semi-cooked product. İşlemden sonra gördüğünüz gibi fileto beyaz bir renk almış ve sanki yarı pişmiş bir ürün haline gelmiş. This product was tested even cooked and raw, which is completely safe after the pre-treatment. Bu yöntemden sonra tamamen güvenli bir üründür. 5 dakika işlem gördükten sonra. And it was just as positive by our trained session runner. Bizim de yaptığımız DNA sonuçlarında da aynı olumlu sonuçları aldık. This affected also the texture. The fillet became more cohesive, and this was also judged as positive. Dokunun da burada olumlu olarak değiştiğini gördük. Dokusunda daha bütünsel bir doku oluşmuştur. And the sensory scores were always higher than the raw material, the untreated samples. İşlenmiş ürünlerde de daha yüksek duysal nitelikler ortaya çıkmıştır. And this is the shelf life of the processed fish. Burada işlem görmüş ürünün raf ömrünü görüyoruz. We have a brand new product. We developed a new product with a significantly increased shelf life. Bu yeni teknoloji sayesinde raf ömrünün çok fazla uzadığını görebiliriz. This technique gives the same kind of shelf life like MAP plus it's 37 days. It was before the two combinations. The two combined techniques. The two combined Yes, techniques. But it is a completely different product. This is a different product. Bu uygulama Yani, MAP ve dehidrasyon yöntemlerinin beraber uygulanmasıyla aynı daha uzun bir raf ömrü veriyor ama tamamen değişik teknolojik bir uygulama. It's a much quicker and easier to operate because it's a 2 or 3 minutes technique. Bu yöntem çok daha çabuk ve çok daha kolay. Sadece 2-3 dakikamızı alıyor. Just a comment. Mr. Helin, you told me before that there is this is a technique that the salmon
or other industries are trying I to. think that someone has made some wonderful product currently in France because they have packaged products in some form vacuum like this with 30 days. What? Sorry? With 30 days shelf life. Yes. And my thing is that probably it is the treatment they use. In our group, they are working on tests and experiments for colloids that they are producing in north of Norway. You need 4 days to come down. And by this way, they could make all the process upstream. Okay. Bu uygulama Fransa'da, Norveç'te yapıldı çünkü Fransa'ya balık ihraç ediliyor ve bu uygulamayla raf ömrünü 30 güne kadar uzatabildik. Bu da tabii 4 günlük nakil süreci göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir gelişme. Somon üzerinde. Do they have? Excuse me again. I'm destroying your presentation, but I think it's more to translate. Do they have issues with this change? Because you see that this is another product. You change a bit the product. I don't have yet Bu konuda ürünün değiştiğini görüyorsunuz. Yani ürüne bir değişiklik uyguluyorsunuz. Bunun sizde yarattığı sonuçlar nedir? in salmon, I think they found a good adjustment because we don't see the effect of the treatment. In whitefish, colloid, we don't have yet the result. Somonda bu çok iyi bir uygulama çünkü zaten balık beyaz olduğu için uygulama sonucunda herhangi bir renk değişikliği olmuyor. I think that I've also seen some attempts with cold smoked salmon to inactivate both spoilers and pathogens. I don't have the result of this. Değişik türler üzerinde de deneyler yapılıyor ancak şu anda sonuçları ortaya çıkmamış. So this is a technique which is new even for salmonids, even Yani for bu salmon. somon cinsi türünde familyasından balıkların içinde yeni bir teknoloji. And there are also attempts for mussels and other related products because it can lead in 100% separation from The cell. the cell. Midye ve kabuklar içinde uygulanan bir yöntem. Onlar için de çok uygun olacağı düşünülüyor. Maybe it can cause an increase in fillet yield It's another approach. to separate from the bones. To high pressure wall fish, you mean, and then fillet. It's another approach. İleride balığın fileto şekline sokulması için de basınçla kullanılabilecek bir yöntem haline gelebilir. Excellent. Good idea. So we discussed all these conclusions, Bunları hep konuştuk sonuçlarını. and let's go to the third part of the presentation. With regards Sunumumuzun to 3. kısmına geldik. Soğuk zinciri. We have 15 minutes or 20 minutes more. with a month. Yaklaşık 15-20 dakika. It's generally recognized that the weakest link that affects the safety and quality of steel products is the real chain condition. Soğutulmuş gıda ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini doğrudan etkileyen en zayıf halkanın soğuk zincir olduğunu biliyoruz. And we all know that it's very important to apply an optimized quality and safety assurance system. Ve burada sağlıklı optimum sistem ve depolama dağıtım koşulları için iyi bir kontrol gerektirdiğini de biliyoruz. By monitoring and controlling the actual conditions from production to the time of consumption. Ürünün üretildiği andan tüketim anına kadar bu soğuk zincirin bozulmaması çok önemli. The current philosophy is to decrease the end product testing Bu ideali bu tat bozulmasına karşı, ürünün tadının bozulmasına karşı önlem almak. and to develop quality assurance systems based on prevention. Ve korumaya yönelik önlemler almak. Here is an example of cold chain related with fish during transportation from Greece to Italy. Burada Yunanistan'dan İtalya'ya ihraç edilen balığın soğuk zincirini gösteren bir örneğini görüyoruz. We put data loggers from harvesting in the samples, Burada temperature data loggers. Sakız Adası'ndan daki hasattan başlıyoruz. And we followed all the trip
from Athens to Italy market. Daha sonra Atina'dan pazara kadar olan yolculuğunu görüyoruz. This is what we got. You see all these temperature fluctuations in some cases which affect the quality of the final product. Burada son ürünün kalitesini etkileyen ısı değişikliklerinin de grafiğini görebilirsiniz. It's 30 degrees. Is it 30 degrees? Sometimes the drugs the maximum. You try your best and the product is destroyed by the truck driver. Elinizden gelen en iyisini yapıyorsunuz. Sonuçta kamyon şoförü sizin malınızı mahvediyor. This might be overnight in the boat from Patra to Ancona. Patra'dan Ancona'ya feribotla giderken bu bozulma ortaya çıkabiliyor. They stop the engine. Motoru kapatıyorlar ve dolayısıyla air condition yani soğutma çalışmıyor ve mal bozuluyor. Too much fuel. Problem. So all these temperature fluctuations, we all know that may lead to significant losses and waste of money. Bu tabii çok büyük bir iş ve para kaybına denk geliyor. In order to avoid this, we need to systematically study and model the temperature dependence of our target product, which is the first part of our presentation. Bunun için sunumumuzun birinci bölümünde gördüğünüz, hatırlayacağınız ısı değişiklikleri denklemlerine ihtiyacımız var. And develop a practical system to monitor, record and translate the effect of temperature from production to consumption. Ve burada balın üretimden tüketime kadar tabi kaldığı, maruz kaldığı ısı değişikliklerinin bu denklemlere, matematiksel denklemlere uyarlamasını yapmamız gerekiyor. And we don't need to collect all this data using the data loggers at the end of the tree chain, of the tree of the samples. Ve bunları bu soğuk zincirinin uygulamasının sonunda uyarlamamız lazım. We need to know the time temperature history of the products at any stage of the cold chain. Bütün bu nakliye aşamasındaki tüm aşamalardaki soğuk zinciri değerlerini, ısı değerlerini verilerine katmamız lazım. This can be achieved using time temperature integrators or indicators. Bu ısı derecelerini veya göstergelerini ölçerek yapılabilir. These indicators are simple, inexpensive devices that show an easily measurable time and temperature dependent color change. Bu indikatörler çok basit ve masrafsız aletlerdir ve renk değişimlerini de tespit ederler. That indicates the time and temperature history of the product. Ürünün hangi aşamada, hangi ısıda, derecede olduğunu bize gösterirler. There are different types of TTIs based on the reaction that causes the color change. Renk değişimini ortaya çıkaran sıcaklık zamanı indikatörleri burada bize sonuçları gösterirler. These are some early TTIs for the last 20 years. Bunlar geçtiğimiz 20-30 sene boyunca kullanılan ilk TTI cihazları. There are different types of TTIs. This is this slide shows you how an enzymatic TTI works. Bu TTI'lerin yani indikatörlerin nasıl çalıştığını gösteren bir grafik, renk değişimi tipleri üzerinde. You have two pouches. One of them has enzyme and the other one has substrate. İki tane plakanız var. Birinin üzerinde enzimler var. Diğerinin üzerinde ise asitler konuşlandırılmış. And after the activation of the TTI, bu indikatörler uygulandıktan sonra I think you should have to shout. Sorry. The color change of this TTI is from green to yellow or red when the temperature is increasing. İndikatörlerin renk değişimi sarıdan yeşilden kırmızıya doğru oluşur. These labels are not experimental. They are really used by British Airways on catered meals.
Bunlar çok yeni çıkan oluşumlar değil, İngiliz Hava Yolları tarafından da kullanılmakta. This is another TTI which is microbial and the color change is from green to purple. Mikrobiyal indikatörler de kullanılabilir. Burada renk değişimi yeşilden mora doğru oluşur. All these TTIs are attached on the package, they are not in contact with the food. Bu indikatörler direkt gıdayla temas halinde değildir. Paketin üstüne yerleştirilir, ambalajın üzerine yerleştirilir. And there are so many TTI types because we have to find the specific TTI that is suitable for its target food. Çok değişik gıdalar için çok değişik indikatör çeşitleri vardır. Her biri için farklı yöntemler ve malzemeler kullanılır. So as to give a color change, the time that the product has really showed difference in quality. Sorry, can I add again? We must find a suitable label that will change color the time that the quality is really degrades. Her ürün için değişik ısı değişikliği farklarında rengini değiştirecek ve bize o renk değişiminin ürün üzerinde yaptığı etkileri gösterecek malzemeyi seçmemiz gerekiyor. This is another diffusion-based TTI going from yellow to purple. Burada gene sarıdan mora doğru renk değiştiren bir değişik indikatör cinsi görüyoruz. Or a polymer TTI which goes from transparent to opaque. Burada rengini saydamdan opağa geçişen bir polimer indikatör görüyoruz. Or this TTI that moves, you will see the blue line that moves to the right, showing the remaining shelf life. Burada kalan raf ömrünü soldan sağa doğru hareket eden mavi çizgi şeklinde tespit edebilirsiniz. This is a photochromic TTI. The advantage of this TTI is that its temperature depends the rate of the color change. Burada fotokromik bir indikatör görüyoruz. Buradaki önemli fark üzerindeki ısıya göre belirgin renk değişikliğidir. The rate of the color change can be controlled by the activation, the activation time, the UV exposure that activates this label. Buradaki renk değişikliği sizin deaktivitasyon yönteminize göre değişiklik kazanabilir ve deaktivitasyonun cinsine göre renk değişir. So the more we activate this label, the more the shelf life of this TTI. Ne kadar burada deaktivitasyonu ne kadar ileri götürürsek raf ömrü de o kadar uzamış olur. All these labels have been developed and studied extensively by our laboratory within the European project. Tüm bu markalar ve ürünler bizim laboratuvarlarımızda ve Avrupa Birliği'nin onaylı laboratuvarlarda geliştirilmiştir. And by combining all these mathematical equations for quality loss of the product and similar equations for color change of the TTI, tüm bu kinetik modellemelerde ve matematiksel denklemlerin bir araya getirilip birleştirilmesinde we can find the optimal TTI for its specific product. Her ürün için bu ideal TTI yani indikatör uygulaması bulabiliriz. So let's find the perfect TTI for our map Gilford Sebring fillet. Şimdi çipura için en uygun indikatör uygulamasını bulalım. We come back to the first application with the modified atmosphere path fillets. We had Şimdi ilk yönteme yani soğutulmuş modifiye atmosferik filetoya dönüyoruz. we remember though this combined curve with self life at new conditions. Bu değişik şartlardaki raf ömrünü gösteren grafiği tekrar hatırlayalım. And after extensive experiments, we created similar self life curves for different TTIs. Ve değişik TTI indikatör tepki modellemelerinde farklı etkilerin ortaya çıktığını burada çok net görebiliriz. By combining these two figures, we can find the suitable TTI for 50% CO2 in our package for Gilford Sebring. Bu iki değerlendirmeyi bir araya getirdiğimizde en uygun indikatör seçiminin, TTI seçiminin %50 karbondioksit eklenerek elde ettiğini tespit etmiş oluyoruz. So let's see how we can use these TTIs
in our case study that we described previously. Şimdi daha önce tarif ettiğimiz, anlattığımız olay için bu denklemleri ve bileşimleri nasıl kullanabileceğimize bakalım. We had 80 packages in the previous experiment of CO2 map Gilkes-Sibrin fillets. Daha önceki örneğimizde 80 adet karbondioksit eklenmiş paketimiz, ambalajımız vardı. Now we changed this experiment and on the half samples we have attached the selected TTI. Şimdi bu paketi ikiye bölerek 40 adetine TTI uygulamıyoruz. 40 adetinde ise TTI uyguluyoruz. We store all these 80 samples in different conditions, different time and temperature scenarios. Ve bu her iki grubu da değişik şartlar ve ortam şartları uygulayarak farklı sonuçlar elde ediyoruz. And we have a decision point, maybe it may be a distribution center where we have to define which products will be sent to the local market and which product will be exported. Daha sonraki karar mekanizmasını geliştiren noktada da hangi ürünlerin yerel pazara hangi usulacağını, hangilerinde ihraç edileceğini hesaplıyoruz. The samples that were not where there are no TTIs were distributed randomly. TTI uygulanmayan gruptaki ürünleri gelişigüzel dağıtıyoruz. For the other samples, we read the color of the TTI in its case at the distribution center. Diğer TTI uygulanmış ürünleri ise renklerine göre, ortaya çıkan renklere göre ihracata veya yerel pazara yönlendiriyoruz. And then the most burden product, the products that showed a higher temperature during distribution and storage were sent to the local market because they had less remaining shelf life. Nakliye esnasında daha yüksek ısılara maruz kalmış ürünleri ise raf ömürleri daha kısa olduğu için yerel pazara sunuyoruz. And the products that had the higher remaining shelf life were sent to the were exported. Daha yüksek raf ömrü olan ürünler ise ihracat edilmek üzere yönlendiriliyor. So we have a least shelf life first out system instead of a first in first out system or a random system. Bu şekilde gelişigüzel dağıtılmış ürünlerin yerine daha net olarak kalan raf ömürlerine göre belirlenmiş ürünleri yönlendirebiliyoruz. So we read visually all these TTIs. Is this color scale clear? Because of the color difference is not very clear in this slide. Burada renk ayrımlarına göre, karar zamandaki renk ayrımlarına göre gruplandırmış ürünleri görüyorsunuz. Ancak renk farklılıkları burada tam olarak ortaya çıkmamış. It's much easier the real TTIs to distinguish between these colors. Gerçek indikatörlerin üzerindeki renkler buradakinden çok daha belirgin ve farklı. So for each product or for each batch of products, we can decide, we can calculate the temperature during distribution and storage before the decision point. Ürünün nereye yönlendirileceğine karar vermeden önce buradaki indikatörün rengine bakarak gerekli gruplandırmayı yapabiliyoruz. And this says all that we described previously, compared the two systems for selecting which products will be exported or which products will be sold locally. Hangi ürünün ihraç edileceği ve hangi ürün yerel markette, yerel pazarlara dağıtılacağını burada özet olarak da görebiliyoruz. Sistemin özetini görebiliyoruz. After all these calculations and the analysis, our research resulted in any decrease of microbial count at the time of consumption using the TTIs at the distribution center. Bu araştırmalarımızın ve analizlerimizin sonucunda renklerine göre, indikatörlerin renklerine göre yönlendirilen ürünlerin yerel pazar ve ihracata nasıl dağıldığını bir daha görebilirsiniz. You see that the distribution of
of the percentage of samples that were spoiled moved to the left to lower counts when using the TTIs. Raf ömrü kısalmış ürünlerin solda lacivert sütun olarak, uzamış TTI uygulanmış uzun ömürlerinde sağda kahverengi olarak gördüğünü gözlemleyebilirsiniz. And it's worth mentioning that in some cases we had really spoiled products at the time of consumption when we didn't use TTIs, and the temperature was extremely high during distribution. Bu uç örnek olarak da TTI uygulanmamış ürünlerde bozulum noktasının gelmiş olduğunu ve kullanılmaz durumda bir ürün ortaya çıktığında görebiliriz. But So you can these potentially are claims from your customers, and you can avoid the claims. This one is a claim. Bu son gördüğünüz So you resolve the üründe claims. tüketicinin muhakkak şikayetine maruz kalacaksınız. TTI uygulayarak bu şikayetlerden kurtulabilirsiniz. But if these products will be sent in the local market where they will be consumed earlier, Faster. they will not no one will find a spoiled product in 2 or 3 days, but in 5 days or 7 days it may be spoiled. Eğer bu ürünler ihraç edilmeyip yerel pazara sunulmuş olsaydı bozulmamış olacaktı, değerlerini yitirmemiş olacaktı. Herhangi bir şikayet de ortaya çıkmayacak. So we concluded that the TTI-based management system can improve the quality in the fish chain. TTI kullanımına dayalı yönetim sisteminde ürün kalitesi artırılabilir. I will briefly show you some slides describing our laboratory. This is Biraz laboratuvardan bazı görüntüler sunmak istiyorum. This is Laboratory of Food Chemistry and Technology of the School of Chemical Engineering of National Technical University. Bu Ulusal Teknoloji Üniversitesi Gıda Bilimleri Endüstri Bölümünden bir laboratuvarın fotoğrafı. Our main activities include kinetics of chilled and frozen food during and post-processing, during storage and post-processing. En önemli faaliyetlerimiz işleme sırasında ve depolanmada gıda bozulumunun kinetik modellenmesidir. Quality and self-life predictive modeling, Kalite ve raf ömrü tahmin modellemesi, non-thermal processing of foods, gıdanın ısı süre sıcaklık indikatör sistemi dışında geliştirilmesi and development and application of time temperature integrators. ve indikatör sistemlerinin geliştirilmesi. Here are some recent publications on quality changes of food during the storage and processing. Gıdanın depolama ve nakliye esnasındaki kalite değişikliği ile ilgili bazı bilimsel yayınları bulabilirsiniz. And TTI application and development. Ve TTI gelişimleri. And some relevant book chapters. And some relevant things. Book chapters. Ve bazı bununla ilgili kitaplar. Thank you very much. Teşekkür ederim. So thank you, Fanny. It's you have a lot of tools, so we have to pick which tools to use. Teşekkür ederiz. Birçok burada yöntemimiz var. Hangi yöntemi seçeceğimize karar verebiliriz. Is there any questions? Yes. Sonra It's more comment than a question. For the TTI, you have a very, very interesting application possible for CBAS and bream industry, which means that you have all the tools to make prediction of evolution of product and so on. And one of the key points that we have to address in the industry is to say, in normal conditions, we know that in the logistic flow, we don't maintain all over the flow 0 degree. But we can fix the target with transport companies. And this target can be monitored by that. It means that if you have claim with customers, you can be sure is that claim for you or is that claim for the truck company. Because it's a key point to say not just the shelf life,
how many days of shelf life should normally be consumed by the logistic chain. And if they go out of this limit, it's their responsibility. But presently, without this type of tool, when you have a claim, It's your you say, who is in fault? Is that you because you didn't put a good fish in the, or not enough ice, or is it just because of transport and you show the curse? Benimki bir sorudan ziyade bir yorum olacak. Bu TTI indikasyon yönteminden önce tüketicinin bir şikayeti durumunda suçlunun kim olduğunu bilemezdiniz. Yani bir ürün şikayetinde balık üretiminde mi, arada kamyon şoförünün suçu mu yoksa depolanmadan bir hata oldu. Bunu bilmeniz mümkün değildi. Ancak bu ısı zinciri takibine yarayan indikasyon modelinde bir şikayet durumunda kusurun tam olarak hangi aşamada kim tarafından meydana geldiğini ve dolayısıyla sorumlunun da kim olacağını tam olarak tespit etme şansına sahipsiniz. One comment is like, I believe that sea bass and sea bream is just starting to go to processing. Let's say in Greece, we have out of 120,000 tons, only 10,000 tons are filleted, and but I believe that these technologies or different will create the range of products that salmon already has, and we need to have a range of products for and presentation for sea bass and sea bream. Şu anda çipula ve levrek için Yunanistan'da da işleme açısından çok başlangıç aşamasındayız. 120.000 toplam üretimden, ton üretimden sadece 10.000 ton üretim şu anda işleniyor. Ama bu somon balığı için şimdiye kadar geliştirilmiş uygulanan yöntemleri bizde de uyguladığımızda bu indikasyon sistemi sayesinde raf ömrü uzamış, işlenmiş ürünlere daha kolay sahip olabileceğiz. And I'm sorry. And there is also a recent legislation in the US about the imports of salmonoids that they need to have either TTIs or data loggers. They need to know all these different types of history when importing salmonoids. Salmon. In the US, you say. The US. Amerika'da şu anda salmonoidlerin tespiti için TTI uygulansın veya uygulanmasın yönetmeliklerde belli ölçütler sonucunda belli değerlerin üzerindeki salmonoide sahip üretime, ithalata izin verilmiyor. What I was, it's also important is like you are part, up until now we are the starting point of the value chain up until the consumer. In salmon, it's more integrated and more clear the role of the processor, first processing, second level of processing we are going to hear after lunch. But these kind of tools can give us the opportunity to predict and take our responsibility, like Mr. Helin said, because now the system is very confused. Nobody takes responsibility and it's always your fault. And when you have to make a deal with a big supermarket, they want traceability, the origin, the quality, and also not only in your part, but up to them. Probably there are 2 or 3 stages before your fish, your trucks, let's say your production facility, to the French supermarket, let's say. Biz burada üretim aşamasında bütün zincirin başında olduğumuz için sonunda ihracatı gerçekleştirdiğimiz bir ürünün vardığı yerdeki kaliteden şu ana kadar sorumluyuz. Çünkü varsa bir hatanın, bozulmanın hangi aşamada meydana geldiğini tespit etmek şu ana kadar TTI olmadığında mümkün olmuyordu. Ancak bundan sonra bu indikasyon yöntemiyle aradaki bozulmaya neden olan ısı değişikliğinin veya herhangi bir arızanın nerede tespit olabileceğinden bizim için de son aşamadaki ihracatın, hedefteki ihracattaki açısından da çok önemli bir tespit noktası oluşturacaktır. Okay, any other questions? Soru var mı? Esasında Bay Palus'un söylediğiyle uzantılıyorsunuz. Zaten aklımdaydı, merak etmiştim. Şimdi çikolata konusu Türkiye'de işleme konusu henüz yeni. Buradaki arkadaşlardan menşetlisi bildiğim kadarıyla kullanan yok bu ozmotik basınç, ozmotik solüsyon kurutma veya yüksek basınçla ilgili uygulamalar. Şeyi merak ediyorum, acaba Yunanistan'da
ticari olarak bu yöntemi uygulayan çikolevrekli firma var mı? Hani feedback oldu mu? Bir de acaba piyasadaki müşterinin buna tepkisi ne? Hani mesela ozmotik yöntemde bir takım katkı maddeleri kullanılıyor. Kimyasal katkılar, koruyucu antimikrobiyal maddeler. Ve tercih ettiğimiz bir şey çikolevrek taze tüketimde çok revaçta olan bir ürün. Dolayısıyla acaba var mı Yunanistan'da bu yöntemi uygulayan ve müşterilerden bir feedback var mı? As in Turkey, we are marketing the sea bream and sea bass in a fresh way, and the systems you explained here are combined with chemical additives. This is not very much appreciated by the consumers. In Greece, are these technologies already applied? Is there a feedback from the consumers concerning these technologies? Are you more experienced in Greece about these technologies and the feedback of the consumers? For MAP, you are doing MAP. MAP is also being done in Greece, and it's mostly for exports rather than the Greek market. And we're going to see different products later on after lunch. It's appreciated. The consumer needs something like a fillet or whole fish, but not in a tray, and it's different presentation and something easy to cook. MAP Yunanistan'da uygulanıyor. Daha çok ihracat için kullanıyoruz ama Yunanistan'da da uygulanıyor ve pişirmesi kolay olduğu için müşteri, tüketici açısından uygun ve kabul edilmiş bir yöntem. There are also ready meals type of marinated products, different things. They were tested in the market, but it's a matter of let's say educating gradually the consumer to know these products. I don't think that there is a big marketing support on that. So it's just the beginning. Ayrıca pişirmeye hazır marine edilmiş ürünler de şu anda Yunanistan'da devreye giriyor ve tüketiciye sunuluyor. Ancak burada tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi söz konusu. Onların da bu yeni ürünlere alışması ve kullanmaya başlaması belli bir zaman alacaktır. But Mr. Helin will speak about all these applied products that they are in the market. We are heading that way on very easy to prepare already different types of product, and we're going to talk also about the cost benefit for the producers and so on. And I believe that the supermarkets need something profitable, but also something that the consumer easily takes and cooks. This is the tendency. Here we are far behind because we want the whole fish or whatever. We feel that we get better quality, but it's not actually better quality versus a good fillet or whatever. It's perceptions that change gradually, and we're going to hear more applied, and we see products, what happens in France, which is a difficult market, and where we are going to go in 2 years' time, in 3 years' time. Sayın Helin'in yemekten sonra yapacağı sunumda da işlenmiş ürünler üzerinde bir sunum alacağız. Şu andaki genel tüketici açısından genel kanı balığı taze ve olduğu gibi tükettiğinizde işlenmiş ve yemeğe hazır bir şekilde olmasından daha yararlı ve daha iyi oldu. Ancak bu her zaman doğru değil. Süpermarketlerde ve Avrupa'da işlenmiş ve pişirmeye hazır ürüne daha büyük bir rağbet var. Biz burada daha çok geriyiz bu konuda. İleride bunları da işleyeceğiz yemekten sonra. We should not forget that when we culture fish, this takes a long time, and we must predict the consumer needs for the next year, and sometimes these expectations are not fulfilled. This moves the prices up and down every year, and why not have an opportunity to have alternative processing methods for selling our products in a different way instead of lowering the price or losing them? Yaptığımız tüm araştırmalar piyasaya yönelik ve son tüketicinin alışkanlıklarına ve tüketimine yöneliktir. Ve sürekli piyasada yükselen ve düşen fiyatlar bizi burada çok etkiliyor.
niye fiyatları düşürmektense daha çeşitli işlenmiş ürünleri piyasaya sürmeyelim ve tüketiciye sunmayalım? I will give you an example. In 5 years ago, when the salmon had the previous crisis, they decided together, the Norwegian production, to take 60,000 tons of production of salmon, to take them to China, and just fillet and froze this production, to take it out of the market, and they brought it back to the European market as frozen product, rather than selling this product fresh in the market, because if they did that, the world price will collapse totally. So it's a market. All these techniques and products need not only you educate your consumer, you open the market, you save yourself of just destroying the fresh market also. You control the prices better as an industry. You don't have this dramatic crisis every 2 or 3 years. 5 yıl önce maruz kaldığımız somon krizinde fiyatlar çok düşmüştü ve düşmeye devam ediyordu. O krizde 60.000 ton somon Çin'e ihraç edilerek orada şoklandı ve donduruldu. Ve eğer bu 60.000 ton Çin'de şoklanıp dondurulmasaydı, piyasaya sürülseydi, taze somon piyasasındaki fiyatlar daha da düşecekti ve piyasa bozulacaktı. Daha sonra Çin'de dondurulan malın piyasaya sürülmesiyle fiyatlar kontrol altına alınabildi ve kriz önlenmiş oldu. Bu da gösteriyor ki ekonomik önlemler de çok önemlidir. Okay, we stop for lunch if you want for Öğlen yemeği 1 hour. isterseniz 1 saat. We start back 10 minutes before 3. 3'e 10 kala tekrar burada buluşacağız. 1:40. Okay, it's already.